Hepinize yeniden merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok lezzetli ve bir o kadar da yapımı çok kolay bir börek tarifim var. Sadece bir bezeyle tam bir tepsi börek yapıyoruz. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Böreği yapmaya öncelikle hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Yoğurma kabının içerisine 1,5 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum. Daha sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağın 2 yemek kaşığını hamurun içerisine, kalanını da hamuru yoğurduktan sonra hamurun üzerine sürmek için ayırıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ve bir paket kabartma tozunu ekleyip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar ilave edip hamuru yoğuruyorum. Sizler de hamuru yoğururken unu kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Toplamda hamur için 5 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun markasına, kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. Dediğim gibi lütfen kontrollü ekleyelim. Hamurun kıvamı çok yumuşak değil, orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Hamuru güzel bir şekilde yoğurma kasesinin içerisinde yoğurduktan sonra ayırdığım sıvı yağ her tarafına gelecek şekilde sürüp üzerini bir kapak kapatıp yaklaşık 20 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 500 gram orta yağlı kıymayı ekleyip kavurmaya başlıyorum. Kıymayı kavururken topaklanmalar olmaması için sürekli karıştırarak kavuruyorum. Kıyma biraz kavrulduktan sonra içerisine ince ince kıydığım bir adet kuru soğan ve bir adet salçalı kırmızı biber ekleyip tekrar kavurmaya devam ediyorum. Eklediğim soğan ve biber de biraz kavrulduktan sonra içerisine baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar pul biber, tuz, karabiber, kimyon. Baharat miktarını tabii ki de damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra biraz kavurup ocağın altını kapatıyorum. İç harcımız da bu şekilde hazır. Yaklaşık 20 dakika dinlendirdikten sonra hamuru yoğurma kasesinin içerisinden çıkartıp masanın üzerine alıyorum. Hamuru masanın üzerine aldıktan sonra biraz altını ve üzerini unlayıp önce parmaklarımla daha sonra oklavayla büyütmeye başlıyorum. Ben açarken oklava kullandım ama tabii ki de sizler merdane ile de rahatlıkla açabilirsiniz. Biraz açtıktan sonra arada bir ters düz edip tekrar unlayıp açmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamı gerçekten çok güzel olduğu için açarken hiç zorlamıyor. Dediğim gibi merdane ile de kolaylıkla açabilirsiniz. Açarken yapışmalar olabilir. O yüzden mutlaka biraz un serpip açmaya devam edelim. Sizin de gördüğünüz gibi hamur hiç yormadan kolaylıkla açılıyor. Hamuru açtıktan sonra üzerine erittiğim 100 gram tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırıp hamurun üzerine fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum.
Hamurun her tarafına gelecek şekilde yağladıktan sonra bir ucunu birazcık çekiştirip katlıyorum. Katladığım yerin uç kısımlarını da elimle biraz çekiştirip düzeltiyorum ve daha sonra üzerini tereyağı ile yağlıyorum. Daha sonra diğer tarafını da katladığım yerin üzerine gelecek şekilde katlıyorum ve yine uç kısımlarını elimle çekiştirip açıyorum. Katladığım yeri de yağladıktan sonra hafif dokunuşlarla parmaklarımın ucuyla çekiştirerek açıyorum. Kameranın açısına gelebilmek için hamuru toparlayıp yönünü değiştiriyorum. Hafif dokunuşlarla parmaklarımın ucuyla büyütebildiğim kadar hamuru büyütüyorum. Hamuru büyük bir dikdörtgen olacak şekilde parmaklarımın ucuyla kolaylıkla sizin de gördüğünüz gibi açtım ve daha sonra tam ortasına gelecek şekilde iç harcından ekliyorum. İç harcını ekledikten sonra şöyle kaşın tersiyle kıymayı yaydıktan sonra tam bir ucunu kıymanın üzerine kapatıyorum. Katladığım yeri elimle şöyle biraz düzelttikten sonra her katına uyguladığım gibi yine yağlıyorum. Katladığım yeri yağladıktan sonra tekrar kıymalı harçtan ekleyip kaşığın tersiyle kıymayı her tarafına yayıyorum. Açtığımız hamurun kenarları biraz kalın olduğu için her katlamadan önce mutlaka elimizle biraz çekiştirip açalım. Elimle biraz esnetip büyüttükten sonra tam kıymanın üzerini kapatacak şekilde katlıyorum. Katladıktan sonra uç kısımlarını hafiften parmaklarımla bastırıp kapatıyorum. Evet, sizin de gördüğünüz gibi böreğimizin yapımı gerçekten çok kolay. Sadece bir beze ile bir tepsi börek oluyor. Hazırladığım böreği yağlı kağıt serdim tepsinin içerisine alıyorum ve parmaklarımın ucuyla tepsiye güzelce yayıyorum. Evet, siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Böreği parmaklarımın ucuyla tam tepsinin büyüklüğüne gelecek şekilde açtım ve daha sonra bir adet yumurtanın sarısını fırça yardımıyla böreğin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra böreğimizin her tarafı eşit pişmesi için sizin de videoda izlediğiniz gibi bir çatal yardımıyla her tarafına bu şekilde batırıyorum. Daha sonra 180 derecede ısıttığım fırında kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 25 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Üzerine bir mutfak havlusu kapatıp 5 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. 5 dakikanın ardından bir tepsinin üzerine ters çeviriyorum. Evet, böreğimizin ne kadar güzel gözüktüğünü sizler de görüyorsunuz. İster bir bıçak yardımıyla, isterseniz benim yaptığım gibi bir mutfak makasıyla dilimlere bölebilirsiniz. Evet, börek hala çok sıcak ama ben sabırsız bir insan olduğum için bekleyemeden size şöyle sıcak sıcak iç dokusunu da detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi gerçekten yumuşacık ve katlarını sizler de görüyorsunuz tek tek sayılıyor.
Evet, tek tek açmak yok. Sadece bir bezeyle tam bir tepsi börek. İster kahvaltı yapın, ister çay saatlerinize, isterseniz bu şekilde pişirip derin dondurucuya da atabilirsiniz. İsterseniz de akşamdan hazırlayıp sabah çayınız demlenene kadar pişirebilirsiniz. Kahvaltıda afiyetle tüketebilirsiniz. Evet, bugün de bir videonun sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.